aydınlanmış geldi. Kardeş çünkü babam geldi değil mi? Babam dedi ki seni Kanada'ya yollayalım falan dedi. Hep bir gün birisi geliyor. Bir gün Azrail de gelir ama bakalım. Girme orada, girme. Ne zaman çıkacaksınız falan dedi. Biz de yarın... Ya biz niye yapmışız yanalım? Ben yaşım. Yaşlayamazsın. Köpek değiyor yani. Görüyoruz ya. Ding değiyor yani. Anladın mı? Kızımıza iyi bak. Kulağını kaldırdım, alnından öptüm. Dedim baba dedim. Ben Kanada'ya gidiyorum dedim. Bir heyecan, yani hem heyecan var hem bir gerginlik var ama güzel zamanlar dedi. Yatacağız kalkacağız. Hop. Kanada'dayız. Merhaba dostlar. Biz bu videomuzda kendimizden bahsedeceğiz. Kanada sürecimizden bahsedeceğiz sizlere. Yani zaman nasıl geçti, nasıl oldu? Şu an buraya geldiğimizin 2. ayındayız. Uzun zamandır video çekme kararımız vardı ama işte düzen kurma vesaire derken uzun sürdü biraz. Yani dostlar bu hiç kolay bir şey değil ama bir şekilde hem bilgilendirelim hem bu mecrada olalım hem eğlenelim, birlikte eğlenelim, eğlendirelim. Hem de bilgi verelim. Hem de bilgi verelim amacıyla yapıyoruz bunu. Ya belli mi olur yarın bir gün siz de buraya gelme hevesiniz olur ya da buraya gelebilirsiniz. Birlikte güzel şeyler yapabiliriz diye umuyoruz. Dostlar o zaman başlayalım. Bizim bu serüvenimiz nasıl başladı? Evet, nasıl başladı? Öncelikle ben başlayayım çünkü ilk benim düşüncem bu Kanada olayı. Ben 2018 yılı gibi falan, o zaman üniversite 2 miydim, 3 müydüm, 2'nin sonları mı neydi işte. Öyle bir şeyler. KPSS düşüncem vardı. Dedim ki artık yavaş yavaş okul bitiyor. KPSS sürecine gireyim. Çünkü patlamayalım dedim. Türkiye'yi biliyorsunuz. Hep gelecek kaygısı. Onun hazırlanmak gerekiyor. Ondan sonra işte bir gün babam geldi. Adam aydınlanmış geldi. Bir gün babam geldi değil mi? Bırak dedi çalışma. Eyvah babam. Neyse ne yapıyorsun sen? Dedim baba işte böyle KPSS çalışıyorum. Dedi sen dedi şimdi çalışacağım bunu dedi. Bizim torpilimiz yok, oyunumuz yok, buyumuz yok. Nasıl olacak bu süreç dedi. Babam öyle deyince ben bir işte yurt dışını araştırmaya başladım. Hatta babam dedi ki seni Kanada'ya yollayalım falan dedi. Yani vizyonu geniş bir adam. Sözünü kesin de yani Kanada yollayalım demek de her baba inanca değil. Genelde Türkiye'de ne olur? Almanya'ya gönderelim oğlumuzu ve Deutschland'a gelsin. Aynen genelde öyle olur. O öldükten sonra ben biraz yavaş yavaş araştırmaya başladım. İşte YouTube kanallarında birkaç videoyu izlemiştim. Ondan sonra sitelerde baktım ki Kanada hükümetin kendi sitesine de girdim ki size de tavsiye ederim. Oraya girmeliler bence. Kesinlikle. Çünkü en doğru bilgi orada var. Yani birkaç videoyu izleyerek yani bizim videomuzu bile ilerleyen süreçteki videolarımızı izleseniz bile bunu uyup yapmayın çünkü ayda bir veya 6 ayda bir falan yeni sistem geliyor. Yani ondan sonra süreç işte ben araştırmaya başladım. Biraz da ilgim oldu. Video izledikçe artık daha çok insan oluyor. Bir de artık algıda seçicilik olmaya başlıyor insanda. Neyse işte bu 2020'nin sonuna doğru falan ben işte okul araştırmaya başladım. Yani Kasım, Aralık civarları falan işte hangi okula gideyim falan. Sonra Kanada'ya gidersem hangi şehre falan yapayım. İşte bir gün annem geldi işte ne yapıyorsun falan. Hep bir gün birisi geliyor. Bir gün Azrail de gelir ama bakalım. Allah gücünden getirsin. Diye geliyor fısıldıyor. Ne yapıyorsun? Online eğitim. Online. Neyse. Her neyse. Ondan sonra dedi işte sen dedi Kanada'ya başvur dedi. İşte araştır dedi. Sen dedi o işi erteleme dedi. Ben de arkandayım dedi. Sağ olsun anam, canım anam. Buradan tüm analara, öncelikle kendi analarımıza. Selam olsun. Aynen öyle. Şöyle serüvenin bu kısmında Muhammed de artık bana dahil oluyor. Planıma dahil oluyor yani beraber gidiyoruz. O kısımda kendi anlatsın. Biraz da geriden başlayarak. Şöyle söyleyeyim dostlar, normalde ben de aynı şekilde İbrahim gibi düşünüyordum. Önce KPSS süreçlerine gideyim, bunu halledeyim çünkü şöyle bir durum söyleyeyim. Biz arkadaşlar yani 2018'lerde falan gene konuşuyorduk İbrahim'le bilmemeli falan. İşte Avustralya bir arkadaşımız vardı, Avustralya'daydı. O böyle söylüyordu Avustralya'ya gitme muhabbeti o. Çünkü orada da üniversite gibi eğitimlerle birlikte hem çalışma hem üniversite eğitim oluyor. Biz öyle düşünüyorduk işte Avustralya, İrlanda, Yeni Zelanda, Amerika, Kanada düşündük. Sonra bunların içinden vatandaşlık veyahut da oturum izni yüksek yani en yüksek şeyle verebilecek olan en iyi ülke Kanada'ydı. Biz de o yüzden Kanada'yı seçtik. İyi ki de seçmişiz. Ben böyle düşünüyorum. Cidden iyi ki de geldik buraya. Daha sonrasında işte bizim danışmanla yaptık bu işi. Kendimiz de yapabilirdik ama bence iş bilmediğiniz bir işi danışmanla yapmak çok daha önemli. Bence hani biraz bizden para almıyorlar. Muhtemelen okuldan para alıyorlar. Evet. Ne kadar aldıklarını bilmiyoruz. Ama bence danışmanla yapmak en doğrusu. Ki zaten öğrenme, ilk bilgi sormak istiyorsanız da danışmanlar, ilk danışmanlık şeyleri ücretsiz. Yani arayıp bilgi alabiliyorsunuz ve size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yani şöyle bir şey aslında bizim bence nasibimizde de varmış. Evet. Şöyle bir olay oldu 2018'de mi?
Herhalde 2018'in yazına doğru mu neydi yanlış hatırlamıyorsam. Eğitim fuarı vardı. Biz aşağı indik kahvaltıdan sonra bir inelim bakalım dedik. Dedik ne var ne yok burada, ne yapıyor falan. Aynen. Gelmiş işte İbrahim gelmiş o kadar İzmir'de Hilton'un en üstüne. Alalım yani. İşimiz gücümüz var. Ondan sonra aynen oraya indik. Şaka maka bir yana işte gittik orada işte ne bileyim birçok okul işte şimdi isim vermiyorum danışmanlık ismi birçok firma vardı yani işte İrlanda'sı olsun, Kanada'sı olsun, Avustralya'sı olsun yani yurt dışındaki ülkelerle anlaşmalı okulların danışmanları var yani orada. Onlarla birebir konuşabiliyorsunuz, soru işaretlerinizi gidebiliyorsunuz. Bizim aslında hani o da demek ki nasibimizde varmış ki ona falan gitmiştik. Sormuştuk, notlar almıştık. Hatta ben kartlarını falan almıştım. Çok bilinen bir Kanada için bir okul var. Onun ismini vermeyelim. Ama ilerleyen videolarda reklam alırız. İnşallah yani. Reklam verirsiniz. Yani ezberleriz, sayıklarız böyle. Arkaya falan yapıştırırız. Merhaba. Aynen. diye başlarız. Birbirimize öyle de hitap ederiz. Her neyse. Orada da bir ön bilgi oldu. Ondan sonrasında araştırdık falan filan. Böyle gelişti. Neyse 2020 Ocağı'nda biz danışmanla konuştuk. Okula karar verdik, şehre karar verdik. Çünkü Şubat gibi Okula kayıt yaptırdık. Aradan bir hafta, 2 hafta gibi süreçti. İşte mülakatlarını geçtik. Şöyle bazı okullarda sınav oluyor veya İngilizce puanı istiyor, IELTS puanı veya işte buna benzer Duolingo falan filan da vardı Evet, galiba. Duolingo var. Birkaç başka ne vardı? IELTS, Duolingo, IELTS, TOEFL. Bunlar var. TOEFL, Ya da evet. kendi sınavlarını yapıyorlar. Veya kendi aynen sınavlarını yapıyorlar. Sonra sınavların dışında ekstra şey yapanlar da var. Mülakat alanlar da var. Mesela Evet. seni arıyorlar. Sonra işte bize dediler ki hani İngilizce seviyeniz B1 seviyesinde size işte dil eğitim vermemiz gerekiyor. Yaklaşık 2 aylık falan. Bunun ücretini de bizim okulumuzun son taksitinden saydıracaklarını söylediler. Yani aslında ücretsiz dediler. Biz de tabii Birleşmiş Milletler bulsak bir uzanırız yani serin mi diye bir bakarız. Birbiriyle isteyelim mi diye Bir bakarız. bakılır yani o mezara bakılır. Mantıklı geldi. Ön kayıt parası vermiştik. Sonra işte kabul olduktan sonra bir daha yakar bir para gönderdik. Böyle bu kısımları geçtik. Sonra bizim dersimiz başladı. Biz şöyle bir şey. Okula kabul olduk. Mülakata geçtik. Artık şey yapacağız. Neydi o? Vize başvurusu yapacağız. Çünkü vizemiz Evet. çıkarsa biz dil eğitimi alalım. Çünkü dil eğitimi aldıktan sonra gidemedikten sonra ben ne yapayım yani? Bu niye şey yapayım ki? Ki ister istemez o anlaşma yaptıktan sonra şey oluyor. Para vermek zorundasın yani. Evet. Yani oradan bir ilk ön kayıt parası gidiyor artık, o yanıyor arkadaşlar yani. Diğer geri kalan sözleşme imzalıyorsunuz orada daha fazla mesela kaç bin dolarsa artık ona göre sözleşme imzalıyorsunuz ama ön kayıt parası o tabii ki de o miktara göre çok cüzi bir ücret. Bunların açıklamasını daha detaylı bir şekilde yapacağız başka videolarımızda bu arada arkadaşlar. O işte çok cüzi bir miktar olduğu için o yanıyor. O yapacak bir şey yok. Ama şu andaki TL'yle yaparsak çok da cüzi bir şey değil. Evet. Yani şu an Evet, yani cüzi bir 100 şey değil. dolar veriyorduk. Kaç paraydı? 100 600 lira falan mı? 500, 50, 600 lira falan da. Pardon doğru 580 Şimdi 1030 falan. 600 şu an şaka gibi yani evet. Her neyse. Sonra işte biz dedik ki tamam okula kaydımızı yaptıralım. Okul parasını ödedik. Ondan sonra vize başvurularını bulacağız. Vizenin parası var bu arada arkadaşlar. Vize kayıt ücretlerinin parası onlar bunlar derken Türkiye'den başvurular da çok fazla olduğu için kabul alma oranları 10 kişide 2 kişi gibi bir şey. Evet, ve çok red veriyorlar. Pandemi süreci zaten hani çok az insanı online'lıyorlar. Evet, verdikleri için biz de diyoruz ki yani ya biz 2 arkadaşız ya ikimiz başvurduk. Düşün 10 kişiden ikisi biz mi olacağız? Yani biz düşünüyoruz ya birimize çıkar ya birimiz çıkar Bir sonra de şöyle bir şey. Biz hani yeni arkadaşlar değiliz. 10 yıllık arkadaşız. Liseden beri tanışıyoruz. Ve şimdi Muhammed'e çıksa bana çıkmasa bir tık üzülüyorum. Yani bir tık değil üzülüyorum. Bana çıksa, Muhammed'e çıkmasa insan üzülür yani. Çünkü şey oluyor. yani garip kendini oluyor seviniyorsun ama onun da çıkmadan üzülüyorsun. Evet, Öyle bir durumda böyle var. zor bir durum dedik. İnternetteki haberleri araştırırken, okurken Kanada ile ilgili 15 Mayıs'a kadar, işte belli bir başlangıç tarihini hatırlamıyorum. İşte bir tarihten 15 Mayıs'a kadar yapılan vize başvurularında işlemler hızlanılacak falan diye bir şey duymuştum. Sonra bunu Muhammed'e söyledim işte. Biraz da araştırdık. Evet böyle bir şey var. Zaten hani hükümetin sitesini araştırdığımız için hani böyle yalan haber olma durumu yok. Daha sonrasında işte bunu danışmanımıza ilettik. Onlar da tamam o zaman dedi, hani işlemlerinizi hızlandıralım dedi. Biz de bayağı bir hafta içerisinde bütün evrakları falan hallettik işte. Evet. İşte gerekli olan evrakları vesaire bunları zaten diğer videolarımızda size söyleyeceğiz. Hani ilgi alakaya göre yani yorumlarda da belirtirsiniz. Ona göre zaten video içeriklerinde yapacağız yani. Hangi belgeler gerekli vesaire. Nasıl gelinir Kanada'ya? Neler önemli? Hangi Aynen noktalar öyle. yapılması lazım? Daha sonrasında işte biz 14 Mayıs'ta başvuru yaptık. Evet. Ankara'daki VFS Global'e başvuruyu yaptık.
Sonra oradan çıktık, Ankara'dan bu işlemi hallettikten sonra artık vize bekliyoruz arkadaşlar. Normalde bir de takip ediyoruz bir sürü işte sitelerde orada burada ya da Kanada'nın kendi sitesinde. Habire şey oluyor, nasıl diyeyim sana, yenileniyor böyle. Yenilendiği zaman diyoruz ki acaba gelecek mi, acaba gelecek mi? Millete 6 ayda gelmemiş, kimisinin 3 ayda gelmemiş, kimisinin red gelmiş, redler artmış. Redler bayağı çok. Ne olacak falan feşman. Çok hiç unutmuyorum. Yukarı çıktı İbrahim odaya. Kendi odadan çıkmış, benim odaya geldi. Oğlum mailine baktı mı dedi bana. Hayır bakmadım dedim. Maille Kanada hükümeti göndermiş. Aynen, Kanada hükümeti göndermiş. Yani çünkü bize mail gelecek, maille haber geldiği belli oluyor. Neyse biz işte öğlen gibi yemeğe indik. Yemek yiyorduk işte, onun solundaydım diye hatırlıyorum ben. Ondan sonra telefon çaldı. Danışman bizi arıyor. Açtık. Dedi, size bir iyi bir kötü haberim var dedi. İlk önce hangisini duyacaksınız dedi. Biz ilk önce kötü dedik değil mi? Evet, kötü haber. Allah kötü haber Aynen, verdik. Gerçek bir şey yok dedik. Önce Aynen. kötü bulan belki seviniriz sonra dedik. Ne dedi? Bize de tekrar vize parası vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Şey, bize dedi, tekrar para vermeniz gerekiyor mu? Öyle bir şey dedi. Ha. Vize parası demedim muhtemelen. Para vermeniz gerekiyor mu? Ne dedi, tamam mı? Abi dedik, nasıl hani, çünkü Biz de- şey aklımıza şey geliyor. Vizeye verdiğimiz para var ya. yandı Eyvah falan. diyoruz. Biz bir daha vizeye para vereceğiz herhalde falan. Evet. Vizeye başvuracağız falan diyor. Sonra neyse abla iyi haber ne dedik. Arkadaşlar dedi. İkiniz de çıkmış dedi. Ve hem çalışma izni hem de işte study permit ile work permit ikisi bir arada verilmiş. Aynen. Yani. Tekrar work permit'e başvurmamız Yani gerekmedi. danışman ablamız da sağ olsun biz kadar mutluydu, bayağı heyecanlı. İkinizin de çıktı falan filan diyor. Abi biz deliriyoruz. deliriyoruz. Yani. Deliriyoruz. Bu şekilde serüvenimiz başladı. Sonra işte işleri hallettikten sonra kalan zamanımızda bir kamp falan yaptık. 2 defa falan kampa gittik. Onları Güzel kamp yaptık. Belki onları da YouTube kanalımıza yükleriz vlog olarak. Türkiye'de gezilmesi gereken yerler. Gibi. Veya gezilmemesi gereken yerler de O da olabilir. olabilir. Eylül'ün 10'u İbrahim, ben ve babam şeyde kalıyoruz. Bizim evde kalıyoruz. Hepimiz aynı masada yemek yiyoruz. Babam rahatsız oldu biraz. Böyle biraz Babasının ateşi ateşleniyor, var gibi. öksürüyor. Öksürük vardı. Sonra dedi ki babam sıkıntılı. Baba dedim bir test yaptır kendine yani. Böyle olmuyor. Babam teste gitti. 2 saat sonra sonuç pozitif çıktı. Sonra işte Muhammed'e biraz halsizlik olmaya başladı falan. Dedim birader şimdi bu halsiz. Biz yandım, hadi babası yandı, bu da yandı. Yani biz niye yanalım? Ben yaşım. Ondan sonra yaşta yanmasın yani. Sonra sabah oldu. Bir mesaj. Arkadaşlar dedi ki delta varyantı. Her neyse bu şekilde. Ondan sonra çıktık karantinadan. Çok büyük bir hengame. Ben gezdim. Tabii bu evdeyken ben gezdim, tozdum, mangallar, piknikler. Ondan sonra Seminerler, şeyler. seminerler, kamplar, sivil toplumdaki aktiviteler vesaire. Devam. Arkadaşlar ondan bizi sonra- arıyor diye. Kardeşim ne yapıyorsun? Geçmiş olsun, Ben sağ ol. İstanbul'a gittim, Ankara'ya gittim. Tenis Federasyonu'nun etkinliği vardı Ankara'da, oraya gittim. Sonra Teknofest Paket gittim salladı. İstanbul'da. 2-3 tane. Bayağı güzel anılarım oldu oralarda da. Güzel insanlar biriktirdim. Ondan sonrasında Denizli'ye döndüm. Sonra Muhammed işte Mops'tan çıktı. Allah kurtarsın kardeşim. Allah kurtarsın elinden. Valizle çıktık evden. Ondan sonra Sağ olsunlar çıkışımıza gelmiş. duanı kaldırdım, alnından öptüm. Bayağı sıkıntılı bir süreçti. Sonra Ekim ayına girdik. Ekim'in biri. Artık günler geçmez oldu. 4 Sabahlar olmaz oldu. Ekim'in 4'ünde uçuyoruz. Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız. Hop. Kanada'dayız. Ama bizde hep soru işareti. Ya gider ayak Covid olursak ya birisinden bulaşırsa falan dikkat etmeye çalışıyoruz. Evet. Ben Covid geçirdim ya. Benim yerimden Mesela şey. bu rahat. Kebap. Mesela ben tedirginim. Ya kaparsam, ya şey olursam. Acaba dedim keşke ben de bir şey yapsaydım. Veya şöyle bir öpseydim de bana da mı bulaşsaydı falan. Neyse ondan sonra valizi falan hazırladık. Valizi de son gün hazırladık yani, şaka gibi. Şaka Gideceğimiz günün bir öncekinin akşamı. Yani çok saçma. Bence de Aslında saçma. daha önce hazırlamamız gerekir de biraz daha biz de rahat insanlar, hallederiz. Biz kriz ortamını seviyoruz. Kriz Aynen. yönetimi hoşumuza Kesinlikle kaçıyor. öyle. Ondan sonra Çıktık. Yani şöyle söyleyeyim. 3 Ekim'in öğlenine gibi biz Covid testi olmaya gittik bu arada hastaneye. evet. Ya düşün uçağa yetişeceğiz, Covid testi çıkmadı arkadaşlar. Yani bir gün biz Covid testinin çıkmasını bekledik hastaneden. O yüzden bayağı sıkıntıydı. Gittik, olan Allah dedim, orada ayrı bir sevindim artık. İyi, tamam şimdi gidiyoruz dedim yani. 10 gün arada kardeşim dedi şey izledi. Negatif izledi yani. Negatif bir haberi sevinmek de böyle bir şey olsa gerek. Yani hani pozitif desen böyle biraz nasıl diyeyim, ters köşe yani. Yani test sonucunu dedim, Aladdin dedim. Neyse. Sonra işte çıktık şeyden, havalimanına gittik falan. O havalimanı çok sıkıntıydı ya, ailemizi
Son görüşte biraz duygusaldı Yani açıkçası. şöyle bir şey, evet, havalimanı biraz garipti. İndik. Yani insan bir garip oluyor. Ta ki şu anda bende iptal koptu. İşte herkese fotoğraf çekildik. İşte Muhammed ailesiyle çekildi. Ben ailemi çekildim. Sonra hep beraber cümbür zaman Yani çekildik. ben de ipin koptuğu yerde işte İbrahim babası geldi, kızımıza iyi bak dedi. Silelim böyle. Şerefsiz ya. Ben de bunun duvarını kapattım bu sırada. Neyse. Ben dedim ki buradan tam ayrılırken dedim baba dedim. Ben Kanada'ya gidiyorum dedim. Artık bu evin erkeği sensin dedim. Hayda. Hayda. Ondan sonra öyle bir gülüşlük falan, herkes güldü. Ondan sonra ben de ip şurada koptu. Ben valizi aldım, işte herkesten ayrıldım, sarıldım falan. Valizi alıp çıkıyoruz işte. Muhammed de valizini çekiyor. Çok değişikti. Tam böyle havalimanı kapısının içine girerken onlara giremiyor artık Covid'den dolayı. Şu arkaya bir baktım. Abi Muhammed'in ailesi bir tarafta, benim aile bir tarafta. Hepsi dizilmiş. Orada bir garip oldum. Yani ben Hı. yani yıllarca ailemden ayrı yaşadım. Hani üniversiteden dolayı vesaire. Şehir dışında okudum. Öyle olmamıştım. İlk defa orada bir garip oldum. Ben de 6-7 yıl yani ailemden ayrı yaşadım. Ya gidip gelip geliyorsun ama mesela bir yıl belki hiç gitmediğim zamanlar da oldu bir yıl boyunca. Ama ilk defa bu sefer garip oldum. Herhalde şu his çok değişik bir his. Yani bir daha hemen hızlı bir şekilde ulaşamama hissi. Evet. Değişik bir his. Şu an bile içim garip oldu. Bayağı da Ben de düşünmüyormuşum bayağı bu garip ana. oldum. Garip Neyse. oldu. Kapılar kapandı. Heyecan başladı. Valizi falan verdik. Aynen o valizi verdik. Uçağa geçtik. Ben daha önce bir defa binmiştim uçağa ve yurt dışına hiç çıkmamıştım. Muhammed yine çıkmışlığı var, yani yurt dışı tecrübesi var. Ben biraz daha heyecanlıyım. Böyle enteresan bir başlangıç oldu. Portekiz indik. Arkadaşlar Portekiz inerken pilot pas geçti. Pisti. Tam böyle iniyoruz. Etti çıktı bir daha yukarı. Ben dedim eyvah eyvah. Aktarma uçuşuyoruz var. 1,5 saat aktarmamız var. Dedim İbo eyvah kaçırdık yani biz dedim. Ya aktarmayı kaçıracağız. Ya Ya da aklımızı dedim kaçırırız. öleceğiz yani. Ya da aklımızı kaçıracağız. Öleceğiz yani. Pas geçmedi. Sıkıntı bir şey öyle. Bir de yalpalanıyor yapalım dedim. Ulan daha dur. Hayatımızı yaşayamadan öleceğiz. Kanada'ya varmadan ölmeyelim. İşte pas geçti. Pas geçtikten sonra inişimizi yaptık. Ama şöyle bir durum var. Yani hızlı bir şekilde geçişimizi yaptık. Kanada bölümüne geldik. Kanada uçuş yerine indikten sonra. Orada görevler bakıyorlar sizin şeyinize. İşte PCR testinin sonucunuza falan. Oradan sonra oraya da bindik. Yaklaşık bir 8 saat daha bir yolculuğumuz oldu. Ondan sonra Kanada, Toronto'ya inişimizi yaptık. Sonra oradan da şeylerimizi aldık. Pasaport kontrolünü geçtik. Immigration Office'i geçtik. Bu arada bu yerler Evet. önemli yerler. Bunları ayrı bir videoda daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Evet, daha çok evrak, böyle Evet. son konuşma, bu süreçleri biraz detaylı şekilde anlatacağımız bir video daha yapacağız. Aynen. İşte Sonra Immigration Office'ten sonra işte Kanada'ya girdik. Oradan da kalacağımız eve geçtik. böylece serüvenimiz başladı. Böylece serüven başladı. Yani bence yapmak istediğiniz şeyleri ertelemeyin. Yani ben erteledim. Geç oldu. Ama siz de ertelemeyin. Hani bu bizi örnek alabilirsiniz sadece bu konuda. Yani bence bunu Diğer konularda örnek almayın. yani onu bilemem. Yani bence ertelemeyin. Ertelemek sıkıntı. Yani çağımızın hastalıklarından birisi bence. Yani kısacası bizim Kanada maceramız böyleydi. Evet. Diğer videolarımızda da diğer bu Immigration Office olsun, başvuru sürecindeki evraklar vesaire olsun. Ondan sonra dikkat etmeniz gereken şeyler olsun. Yani bizim kendi tecrübemize dayanarak, öyle mükemmel biri değiliz ama ben biraz detaycı bir insanım. Mami de aynı şekilde, yani araştırmayı, okumayı seven. Yani biz birbirimizi iyi tamamladığımız için benim gözden kaçırdığımı Muhammed biliyor, Muhammed'in gözden kaçırdığını ben biliyorum dostlar. Bu iyi oluyor yani. Yani bir arkadaşınızla yapabilirsiniz veya tek başınıza olursanız detaylı araştırın derim. Yani biz de şimdi burada iş, güç, okulla uğraşıyoruz ama merak ettiğiniz, sormak istediğiniz konular olursa bize sorun. Her aklınıza geleni sormayın, araştırın. Çünkü çağımızda bu olay var. İşte Kanada hükümetinin veya gideceğiniz ülkenin, sadece Kanada için geçerli değil, İrlanda'nın, Avustralya'nın veya diğer ülkelerin, gideceğiniz ülkelerin kendi hükümet sistemlerine bakın yani bu. Yani Kısaca bu şekilde dostlar yani. daha fazla zaten sorularınız olursa ya da bizim anlatmadığımız, bahsetmediğimiz ya da diğer videonun hangi içerikli olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ona göre bir içerik ya da hatta aklımızda bazı düşünceler var ama sizin de hani düşüncelerinize değer vermek istiyoruz. Ona göre de videolar yapabiliriz. Aynen, yani sizin söylemlerinizle beraber biz de ona göre video içeriği hazırlarız. Çünkü bizim aklımıza gelmez, sizin de aklınıza gelebilir. Ona göre sizin merak ettiğiniz konulara biliyorsak anlatırız, bilmiyorsak da araştırıp size söyleriz. Yani vaktimizin bir kısmını sizlere ayırmak istiyoruz zaten. Bu bizim henüz daha ilk videomuz. Biz de destek olursanız, beğenirseniz, abone olursanız ve bu videoyu paylaşırsanız, yani yurt dışı merakı olanlar olur, olmayan olur ve yani kafasında soru işaretli olanlar olur. Bence tavsiye niteliğinde izlesinler, izlettirin. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorum falan atın. Yani tavsiyeler açıyoruz. Evet arkadaşlar.
Dediğimiz gibi sorularınız olursa oradan da yazabilirsiniz ama dediğim gibi her aklınıza gelen sormayı. Zaten şuraya Instagram'ı bırakacağım arkadaşlar. Şuraya da TikTok'u bırakacağım. Bu Evet. şekilde yapacağız. Güzel olacak. Bizi izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bye. Esen kalın.